Merhabalar, Yükseldi Örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir kısa bluz çalışması yapacağız birlikte. Yani crop öreceğiz. Bu son zamanlarda gençler tarafından bayağı tutulan bir model. Göğüs altına kadar inen modeller. Yazlık herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Floş olur, pamuklu, bu şekilde ipler olabilir. Merserize, bu da zaten merserize, parlak merserize olabilir. Yani hangi yazlık ipi beğeniyorsanız, ince kalın hiç fark etmez. 4 milim tığ kullanıyorum, fakat bu 3-3,5'la da örülebilir ama yazın sıcak aylarda kullanılacağı için delikli, hava alan ve dökümlü durması gereken bir model. Buna dikkat edersek yazın çok rahat kullanabiliriz bu örgüleri. Dediğim gibi hiç markaya filan takılmayın. Hangi ipe ulaşabilirseniz kalın olur, ince olur. Tığ numarası daha kalın olur, daha ince olur. Hiç fark etmez. Sadece öreceğimiz motifi sırasını arttırırsınız ya da eksiltirsiniz. Göğüs çevrenizi ölçeceksiniz. Ona göre ayarlama yapacaksınız. Şimdi ben bu crop'u mankenin üzerine giydireceğim. Mankenin göğüs çevresi 84. Birebir örmek istemiyorum. Biraz bol dursun istedim. O yüzden tamamı 90 santim olacak göğüs çevresi. 6 motif kullanacağım göğüs çevresine. 90'ı 6'ya bölerseniz her bir motif 15 santim olacak. 15, 30, 45. 45'te arkası, toplam 90 santim. Sonra yakadan, yani robadan sonra omuzlara doğru bir motif, arkaya da aynı şekilde, yani 2, 4 üst kısma, göğüs çevresine de 6, toplam 10 motif kullanacağız. Kol öreceğiz. Göğüs altından da birkaç sıra uzatacağız. Göğüs altından itibaren birkaç sıra daha öreceğiz. Güzel bir model ortaya çıkacak ve çok bildiğimiz, çok kolay bir motif kullanacağız. Yeni başlayanlar için de gerçekten örmesi çok kolay olacak. Motifi sırasını arttırarak, eksilterek kendi beden ölçünüze ulaşacaksınız. Zaten bunu yapmak da bu modelde çok kolay. Şimdi hemen motife başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle ipi alıyoruz, çevirip şöyle tutalım. En basit şekliyle sihirli halka bu şekilde. 1, 2 zincir doluyorum ve yarım trabzan örüyorum. Yani dolayıp 3 tane ipi bir seferde alıyoruz. Bu yarım trabzan oluyor. Bu şekilde halkanın içine 12 tane örüyoruz. Çok sıkmadan örün, gevşek gevşek. Yarım trabzan. Başladığımız noktaya, yani ilk yarım trabzanın üzerine şöyle ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Şunu da iyice sıkıştırıyoruz. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir kere batıyoruz. 12 üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 kere de çıkacağız. Önce bir tanesini örüyorum. 4 zincir. Bu bir trabzan. Sonra 2 tane daha. 6 zincir. Şu 2 tane zincir de aradaki mesafeyi oluşturacak. 2 kere doluyorum. Yanındaki trabzanın üzerine 1, 2, 3. 3 kere de çıkıyoruz. 2 zincir. 2 kere doluyorum. Yanındaki, yani altta ördüğümüz
yarım trabzan olan 12 tanesinin her birine bir kere batmış oluyoruz. Arada 2 zincir. Üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Şurada şu trabzanın 2 tane bırakıyoruz yanına, 2 zincir. Şuradan da 1 2 3 dördüncüye batıyoruz ve bağlıyoruz. Şöyle içine gelelim boşluğun, ilmek kaydırarak 1 2 3 zincir ve ikili trabzan. Motife başlarken yarım trabzanla 12 tane ördüm. Sonrasında yine 12 tane üçlü trabzan ördüm. Bundan sonra sadece ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Üç tane trabzan, araya 2 zincir, bir kere doluyorum, 2 kere de çıkıyorum. Şimdi burası köşe. Aynı boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Köşeyi oluşturduk. 2 zincir, yanındaki boşluğa geçiyorum. Üç trabzan. 2 zincir, yanındaki boşluğa 3 trabzan. 2 zincir. Şimdi diğer köşeyi yapıyoruz. Gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Diğer köşeyi de ördük. Şimdi yine 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, diğer boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, diğer boşluğa geçiyorum ve köşeyi örüyorum. Buralarda ördüğümüz gibi devam ediyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak köşeyi ördükten sonra aynen 3 trabzan, 3 trabzan devam ediyorum. Sıranın sonunda 2 zincir, başladığımız şu zincirli trabzanın üstüne ilmek kaydırarak bağlıyorum. Yuvarlak başladığımız motif şimdi kare oldu ve artık büyütmeye başlıyoruz. Ölçünüze göre büyüteceksiniz. Başta anlattığım gibi göğüs çevrenizi ölçün. Biraz bolluk bırakın. Sonra onu 6'ya bölün. Çünkü 6 motif üzerinden öreceğimiz için o ölçüye göre de motif sıralarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle ip kaydırıyorum.
ilmeği ortaya geldim. 3 zincir, köşede gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi burada üçlü 2 tane grup vardı. Şimdi 3 tane olacak, artacak. Gene 2 zincir, buradaki boşluğa 2 zincir, yanındaki boşluğa 2 zincir, diğer boşluğa 'köşeden başladık. 1 2 3 tane üçlü trabzanlar ördük. 3 grup. Şimdi diğer köşeye geldik. Gene 2 zincir, köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla geçiyoruz köşeyi ve gene 3 tane şu gruplardan örüyoruz. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi devam ediyorum. Gene ipi ortaya getiriyorum ilmek kaydırarak. Üç zincir, diğer sıralarda olduğu gibi köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir. Şimdi ilk sırada şu dolgu 2 taneydi. Üçlü gruplar. Sonra 3 tane oldu. Şimdi 1 2 3 4 tane olacak. Köşeler aynı, artışlar aynı. Aynı örgüyle devam ederek ölçünüze göre arttıracaksınız sıraları. Başlangıç 1 2 3 4 5 6 sıra yeterli oldu. Şimdi hemen ölçelim. Tam 15 santim. İstediğim uzunluğa ulaştıktan sonra artık devam etmiyorum. Bunun gibi 9 motif daha öreceğim. Bunları birleştirerek devam edeceğim. Son motifte birleştirmeyi gösterirken zaten crop da bitmiş olacak. Ondan sonra kollara devam edeceğiz. 9 tane motifi bu şekilde birleştirdim. Son bir tane motifi de ördüm. Son sırası örerken, son sırayı örerken şöyle hem arka bedene hem omuz kısmına ve göğüs kısmına, yani 3 tane motife şöyle şöyle ve şöyle birleştirerek bitiriyoruz bedeni. Kol ördüm bir tane, diğerini birlikte çalışacağız. Şöyle çevireyim kolaylık olsun, ya da şöyle başlayalım şuradan. Şimdi önce şu beden kısmına ekleyerek başlıyorum. Şöyle şu kısmı. Köşe için 3 tane trabzanı ördüm. Bir zincir çektim. Şöyle alıyorum
ve ilmeği geçiriyorum. Bir zincir daha. Köşeyi tamamlıyorum. 3 trabzan daha. Köşe kısmını birleştirmiş oldum. Şu 2 zincir aralıklarla birleştirme yapacağız. O aralık, şu 2 zincir aralık, bir tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki motifin yanındaki boşluğa ilmeği alıyorum. Bir zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan. Gene bir zincir. Boşluktan alıyorum ilmeği. Bir zincir daha. Diğer boşluğa gene 3 tane trabzan. Şimdi bir zincir, şuradaki motifin gene sırayla gidiyoruz. Her boşluğa batıyoruz. İlmeği alıyorum. Bir zincir. Gene ördüğüm motifin hemen sırasındaki boşluğa 3 trabzan. Gene bir zincir, boşluktan alıyorum, bir zincir daha, 3 trabzan. Bir zincir, boşluktan bir zincir daha, 3 trabzan. Bir zincir, şurası köşe, son boşluğa batıyorum, bir zincir daha ve köşeye geliyorum. Köşenin ilk grup trabzanını örüyorum. Bir zincir, şöyle göstereyim. Motif yerinde olursa daha iyi anlaşılır. Bu motifi birleştiriyoruz. Şurayı birleştirdim. Şu arkadaki motifle koltuk altı kısmını birleştirdim. Şimdi köşeye geldik. Son şuraya birleştireceğiz köşeye. Aynı zamanda buradaki köşeye de. Bir zincir çektim. Buradaki köşeye şöyle göstereyim. Ve bu köşeye de şurada ördüğümüz motif, şu arka kısımdaki motifin şurası köşesi, bu köşe, bu köşe ve şurada askıyı oluşturan motifin köşesi, üçü birbirine eklenecek. Bir zincir çektim, tam köşedeyim. Şuraya batıyorum, köşeye ve şuradaki köşeden de alıyorum.
Bir zincir daha çekip ördüğüm köşenin 3 trabzanını daha örüyorum. Şimdi ekleyerek devam edeceğim. Bir zincir, şu koltuk altına gelen beden kısmını ekledim. Şimdi şu kısmı da, şu askı olan kısmı da ekleyerek devam ediyorum. Bir zincir çektim. Motife boşluklara batarak devam ediyorum. Bir zincir daha. Gene boşluklara 3 trabzan. Bir zincir. Eklediğim motifin sırayla boşluklarına ilmeği alıyorum. Bir zincir ve ördüğüm motifin diğer boşluğuna ekliyorum. Bir zincir, üç trabzan, aynen devam ediyorum. Üç trabzan, ve gene köşeye geldim. İlk 3 trabzanı örüyorum. Bir zincir. Şöyle yerine koyalım, motifi daha iyi anlaşılır. Şu koltuk altı kısmı olan beden kısmını birleştirdim. Sonra askı dediğimiz yeri birleştirdim. Buradaki köşeyle de birleştiriyorum ve şu köşeyle. Bir zincir çekmiştim. Köşeyi alıyorum, ilmeği kaydırıyorum. Sonra bu ilmeği buradaki köşeden de alıyorum. Bir zincir ve devam ediyorum. Köşenin diğer 3 trabzanını örüyorum. Şimdi gene bir zincir. Gene motifi yerine koyalım ve takip açısından nerede kaldığımızı, nereye devam edeceğimizi görelim. Burayı birleştirdik. Burayı birleştirdik. Şimdi şurayı da birleştiriyoruz ve beden kısmını tamamlıyoruz. Şöyle boşluğa batıyorum. Bir zincir daha. Üç trabzan. Bir zincir. Gene boşluklara ekleyerek aynen devam ediyorum. Motifi başladığım noktada sırayı tamamlıyorum. Şimdi burası tam koltuk altı. Şöyle koltuk altında kaldı ip. Burası beden.
Şu bedenin alt kısmına birkaç sıra örgü örmeyi düşünüyorum. Siz bunu bu haliyle de bırakabilirsiniz. Ama sanki birkaç sıra örersek daha güzel duracak sanıyorum. İpi hiç koparmadan şu alttaki örgüyü bitiriyorum. Sonrasında diğer kolu da aynı bu şekliyle öreceğiz. Hiç koparmadım ipi ve ilmek kaydırarak boşluğa geliyorum. Şurası ek yeri. İki motifin birleştiği yer. Şurası köşe boşluğu, şurası da. Bu boşluklara örgü örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane trabzan. 2 zincir. Diğer motifin gene köşe boşluğuna 3 trabzan. Aynı motifi ördüğümüz şekliyle desene devam ediyoruz. Yine 2 zincir ve boşluklara. Köşe boşluklarına ve normal boşluklara örerek devam ediyorum. İsterseniz biraz uzun örebilirsiniz. İsterseniz 1-2 sırayla tamamlayabilirsiniz. Zevkinize bağlı. İsterseniz daha da uzatabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde bütün bedeni örerek birkaç sıra devam ediyorum. Şuradan itibaren 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha örmek istiyorum. Sırayı bitiriyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve boşluğa batıyorum. Bu 5 tane zincirin 3 tanesi sıra bittikten sonra trabzanın üçüncüsü olacak. Ve sırayı öyle bitiriyoruz. Aynen örmeye devam ediyorum. Evet, dördüncü sırada bitti. Şurada 5 zincirli boşluğa geçmiştim. Üçüncüsüne batıyorum ve üçüncü trabzan olarak tamamlıyorum. Çok minik bir kenar örgüsü geçelim. Bir zincir. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Boşluklara 2 sık iğne, trabzanların birine sık iğne, diğerine de ortadakine 2 zincir ve şöyle dibinden 2 tane ip alıyorum. Bir tomurcuk yapıyorum. Sonra yanındakine de sık iğne. Boşluklara 2 sık iğne, trabzana ortadakine 2 zincir, bir şöyle 2 ip alıyorum ve bir tomurcuk. Diğerine de sık iğne. Boşluğa 2 sık iğne, trabzana 1, ortadakine ve 2 zincir, diğerine de bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde tamamladım. Sonrasında şu yaka etrafına da aynı kenar örgüsünü ördüm. Fakat yakayı toparlamak için biraz daha
ilmek eksilterek, yani sadece trabzanların üzerine batıyorum. Şu boşluklara hiç batmıyorum. Boşluğa hiç örmeden geçiyorum. Yakayı biraz daha toplamak için. Gene 2 zincir, orta trabzana bir tane tomurcuk, diğer trabzana da bir sık iğne ve boşluğu gene geçip trabzana geliyorum. Şimdi köşelerde biraz farklı, yani trabzan örüyorum ki şu çok keskin olan köşeyi biraz yumuşatmak için. Şöyle bakın, burada güzel bir geçiş oldu. Şurası çok köşeli. Bunu yumuşatmak için şuradaki son dolguyu sık iğne ile ördükten sonra 1, 2, 3 motifin birleştiği köşeye, yani şu ortadaki motifin ortasına, köşesine 1, 2 trabzan, ikincisine bir tomurcuk, yani bu trabzan üzerine yapıyoruz, ikili trabzan üzerine bir trabzan daha örüyorum, üçüncüyü. Burada sık iğne olarak ördüğümüz örgüyü köşede, şu 3 motifin ortasındaki köşedeki motifin üzerine, kenarına 3 trabzan yapıyoruz, ortasından bir tomurcuk. Sonra gene hemen şurada ördüğüm gibi köşenin diğer trabzanlarına sık iğnelerle devam ediyorum. Boşluğa batmıyorum ve başlangıç noktasına sırayı bitiriyorum. Sık iğnelerle devam ederken şu köşelere, tam köşeye 3 trabzan, ortasına bir tomurcuk. Şuradaki şu yumuşak geçişi sağlamak için. Bu kenar örgüsünü de bu şekilde tamamladıktan sonra hemen kola geçelim ve şöyle çok bol olmayan, çok da dar olmayan, tabii bu sizin zevkinize bağlı, İstediğiniz şekilde kolu da örebilirsiniz. Hemen kola geçelim. Mankene göre ördüğüm için şuradaki bir motiflik kol açıklığı yeterli oldu. Daha geniş kol örmek istiyorum ve kol evine daha rahat olmasını istiyorum derseniz, şu koltuk altındaki iki motifi birleştirirken, şöyle birleştirirken şurada bırakabilirsiniz ve buradan sonraki mesafeyi kola katabilirsiniz. Şöyle buraya kadar değil de şöyle gelebilir. Şu mesafeyi ya da şu mesafeyi, zaten buradan sonra gerek olacağını hiç sanmıyorum. En fazla şuraya kadar olan mesafeyi kola katabilirsiniz. İstediğiniz genişliği şuradaki eklemeyi biraz aşağıdan tutarak kazanabilirsiniz. Ki öyle yaparsanız çok daha iyi olur. Manken çok zayıf olduğu için ben şuradaki bir motiflik genişlik yeterli oldu. Şöyle göstereyim. Güzel bir kol gerçekten. İsterseniz bunu kısa da yapabilirsiniz. Çok kısa bir kol yapabilirsiniz. Bilekten aşağı kadar da salaş bir hale de getirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi kol için örmeye başlayalım. Şurası koltuk altı. Şurada yine
3 tane motif var. Şurası, şurası ve şurası. Şu köşeden başlıyorum. Burada bir tane köşe boşluğu. Şurası ortası, yani üçüncü, yani ortadaki motifin boşluğu. Şu da yandaki motifin. 1, 2, 3 tane boşluk var. Tam köşede. Şuradakinden başlayalım. Tabii bunu ölçerek yapacaksınız. En rahat haliyle örmeniz gerekiyor. Koltuk altının kasmaması için. Bir tane zinciri çekip sabitledim ipi ve üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Aynen örgünün kendi desenini, ana deseni örmeye devam ediyorum. Kol boyunca. Kol etrafını şu üçlü trabzan gruplarından 15 ördüm. Bir grup daha örüp 16'ya tamamlıyorum. Şurada başladığım gibi şu köşe boşluğuna şöyle şuraya bir tane daha örüyorum. Başlangıçta olduğu gibi 2 zincir ve şu köşe ortaya 3 trabzan daha, toplam 16 3 trabzan grubu örmüş oldum. Ve bu sayı üzerinden, yani 16 desen üzerinden devam edeceğim. Eksiltme, arttırma yapmadan. Sırayı bitiriyorum. Şuradaki köşeden, tam köşeden başladım. Diğer motifin köşesini de bitirdim. 5 zincir, 3 tanesi sıranın bitiminde trabzan olarak deseni tamamlayacak. Şuraya biterken 2 trabzan, bu da üçüncüsü olacak. Desen hep aynı yerde kalacak. Böyle ilmek devam ettirmiyoruz bu deseni örerken. 2 zincir, aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, sıranın sonunda 2 tane trabzan, şurada 5 tane zincirin üçüncüsüne tamamlıyoruz. Şimdi 3 zincir ve bir sıra böyle başlıyoruz. Bir sıra 5 zincir çekerek başlıyoruz. Ki hep aynı hizada olsun. Bitiriş ve başlangıç sırası. Aynen devam ediyorum. Diğer kolu ben 25 sıra örmüştüm. Aynı şekilde bunu da 25 sıra örüp şuradaki 2 sıralık bir güzel örgü yaptım ki şurada bir döküm versin kola. Ama tabii aynı şekilde de bitirebilirsiniz. Hiç bu örgüyü yapmadan daha salaş bir görüntü olabilir. Sırayı bağladıktan sonra 4 milim tığ bırakıyorum.
3 milim tığ alıyorum ya da 3,5 fark etmez. Biraz şurayı toplamak istiyorum. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiçbir kenar örgüsü yapmadan bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi örgüyü nasıl yapıyorum? 2 zincir çekiyorum, doluyorum. İlk trabzanı şu şekilde alıyorum içinden batarak. Şöyle. İkili trabzan. Sonra ortadaki trabzanı atlıyorum. Diğerine. Başlardaki trabzanları örüyoruz. Şöyle. Gene baştaki trabzan. Ortadakini atlıyorum. Diğerine. Şu ortadaki trabzanı örmeden geçiyoruz. İsterseniz 3,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Başlardaki trabzanları örerek devam ediyorum. Boşluklara hiç batmıyorum. Şöyle ortadan ve devam ediyorum. Şurada başladığım noktada sırayı tamamlıyorum. Bir sıra daha örüyorum. Gene 2 zincir. Hemen baştaki trabzan ve devamında bütün trabzanlara batıyoruz. Alttaki sırada ördüğümüz trabzanları örüyoruz sadece. Başka yerlere batmıyoruz. Gene ortadan alıyoruz. Kol ağzına lastik örüyoruz. Örgü tamamlandı. Şöyle gerçekten çok güzel bir bluz oldu. Şimdi şu motiflerin hemen altına ilave örgü örmüştük. Yani 1, 2, 3, 4 şuraya kadar motif. Bundan sonrası da ilave ettiğimiz örgüler. Hemen ilk sıraya, motifin hemen sonrasındaki sıraya bir kordon öreceğim. Şöyle biraz büzgü yapacağım göğüs altına. Çok daha güzel durur diye düşünüyorum. Ama bu haliyle de kullanabilirsiniz tabii ki. Zevkinize kalmış. Kordonun uçlarına şöyle basit bir desen çalışalım. 3 yapraklı yonca gibi. Şöyle ipi alıyorum. Şöyle çeviriyorum. En basit haliyle sihirli halka. 1, 2, 3 zincir. İkili trabzan. Bir tane daha. 3 zincirle yaprağa çıktık. Şimdi 3 zincirle sihirli halkaya iniyoruz. 1, 2, 3 zincir halkanın içine ilmek kaydırarak bağlıyoruz. İlk yaprağı ördük. 1, 2, 3 zincir.
2 trabzan, zincirle birlikte 3. Şimdi dördüncüyü örüyoruz ve 3 zincirle sihirli halkaya ilmek kaydırarak bağlıyoruz. İkinci yaprak. Halkanın içine bağladık. Şöyle 3 yapraklı bir yonca yaptık. Kordon ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o ölçüde zincir çekiyoruz. Bu zincirleri tekrar üzerine örerek biraz kalınlaştıracağız ama biraz, yani çok değil. O da ilmek kaydırarak yaptığımız örgüden üzerine geçeceğiz. Şimdi ben yeterli uzunlukta kordon örüyorum. Bir metre 20 santim kadar zincir çektim. Şimdi aynı yaprak deseni buraya da örüyoruz. 1 2 3 4. zincire şöyle çift ip alıyoruz. Bir tane ip altta kalıyor. Çift ip alıyoruz ki çok şu ortası çok açık olmasın diye. Trabzan. Gene aynı boşluğa bir trabzan daha. 1 2 3 zincir. Gene aynı boşluğa ilmek kaydırarak ilk yaprağı örüyoruz. Üç zincir halkanın içinde bağlayıp bitiriyoruz. Buraya da aynı yaprağı çalıştık. Şimdi burası biraz ortası açık gibi oldu. Bunu biraz daha kapatmamız gerekiyor. Şu baştaki örgüye şöyle fazla değil 2 ip alacak kadar batıyorum ve ipi şöyle alıp şuradan çıkarıyorum. Bu şekilde arayı da kapatmış olduk. Şimdi şuradaki zincirin üzerine bir zincir çekelim önce. Bu zincirlerin üzerine batıyoruz ve ilmek kaydırarak çıkarıyoruz. Her zincire batıyoruz, ilmek kaydırarak çıkarıyoruz. Sık iğne yaparsak çok kalın bir kordon olur. O iyi durmuyor. Yani tabii örgüsüne göre değişir. Bu ince bir, zarif bir örgü olduğu için çok kalınlaştırmadan dokusuna uygun kalınlıkta kordon örüyoruz. Zincire ilmek kaydırıyoruz. Bu kadar. Şöyle motifin bittiği, şurada ek örgü örmüştük, uzatmıştık. Hemen ilk sırasına kordonu geçirdim. Güzel bir detay oluşturdu. Bu haliyle de beğenirseniz böyle bir kordon örebilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç kordon takmadan da kullanabilirsiniz. O da çok güzel durdu mankenin üzerinde. Her iki haliyle de ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.